Tekrar merhaba arkadaşlar. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Şimdi birleşme yeriyle birlikte gövdenin kol kısmının birleşimine kadar öreceğiz. 2 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 1, 2, 18. ilmeğin olduğu yere, sık iğnenin olduğu yere, aynı yere şu şekilde kaydırarak birleştirmemi yaptım. 16 tane sık iğne öreceğim. Birleştirdikten sonraki sık iğne, ilk sık iğneyi saydım ki 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. Şu 16. sık iğnemin olduğu yer tam diğer yan mı diye bakıyorum arkadaşlar. Da bir tane söktüğümüzde evet. Şuradaki kaydırmayla birleştirdiğimiz şeyden sonra bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 tane sık iğneden sonra şuraya işaretleyiciyi koyun. İşaretleyicimi koydum. 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım. Şimdi buraya artırma yapıyorum. Aynı deliğe 2 tane sık iğnemi yaptım. Bir tane tek yapıyorum. Bir sonraki yine çift batıyorum. Şu şekilde. Bir tane tek ördüm. Bir tane yine çift battım. 2 kez daha yapacağım. Bir tek ördüm. Bir tane çift. Yine bir tane tek örüp yine bir tane çiftimi, son çiftimi yaptım. Şurada işaretleyiciden sonra 4 tane sık iğnemi ördüm. Bir çift, bir tek. Bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek ve bir çift yaptım. Yani burada 5 kez çift batarak artırmış olduk. Şöyle ikinci sık iğnemi de ördüm. Şu zincirime 2 tane sık iğne yapacağım. Şu aynı deliğe batıyorum şurada. Aynı yere giriyorum. Bu bir ve ikinci sık iğnemi de yaptıktan sonra burada çift batarak artırıyorum. İlkinkini yaptım. Bir tane ördüm. İkinci artırmamı yaptım. Bir tek sık iğne yaptım. Burada üçüncü artırmam için aynı deliğe 2 tane sık iğnemi yaptım. Bir tek sık iğnem ve artırmamı yapıyorum. Şöyle bir bakalım. 1 2 3 dördüncüyü yapmışız. Şimdi beşinciyi yapacağız. Bir tek sık iğnemizi yaptık ve şuradaki son artırmamızı yapmış olacağız. Şimdi zincirimin üzerine 2 tane sık iğne yapacağım. Şu da ikinci sık iğne. Boş olan değil de hemen bir önceki kaydırma yaptığımız yerin olduğu yere de batıyoruz arkadaşlar. Sık iğnemi yaptım. Şimdi bacağımın işaretleyicisine kadar bütün sık iğnelerimi örüyorum. Şöyle baktığınız zaman şu anda 74 tane sık iğneniz olması gerekiyor. İşaretleyicimizin olduğu yerden itibaren 1 2
zincire 2 tane sık iğne yapmıştık ya. Tam ortası şurası. Ona 2 tane sık iğne kalana kadar ördüm. Şu 2 tanesini birlikte örüp bir tanesini kesiyorum. Kestim. Bir tane. Diğer tarafın şu 2 tane sık iğnesini de birlikte kestim. 19 tane sık iğne örüp şu bacak bir tane kestim. Tekrar bir tane daha kesmiş oldum yani. 2 tane kesinti yan yana olmuş oluyor. Tüm sık iğnelerinizi örün arkadaşlar ve işaretleyicimizin olduğu yere gelelim. Buradan şu başa kadar da 51 tane sık iğne ördüm. Şu anda toplamda 72 tane sık iğnemiz var. 74 sık iğnemizi şurada ve şurada kestiğimiz için 72'ye düştü. Yine tam şu ortaya geldiğimiz zaman keseceğiz arkadaşlar. Birleşme yaptıktan sonraki 3. sıramız 1 2 3 17 ve 18 tane sık iğne ördüm. Şu işaretleyiciden buraya gelene kadar şu ortaya 1-2 tane sık iğne kala bıraktım ve bu ikisini yine birlikte örerek şu şekilde birlikte alarak kestim ve hemen bir sonraki sık iğnemi de kesiyorum. Yani 2 tane yan yana kesinti yapmış oluyoruz bu tam ortalarda. Ve buradan itibaren işaretleyicime kadar tüm sık iğnelerimi örüyorum. Bu sırada 3 tane artırma yapacağım. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptıktan sonra bir tane arttırıyorum. 7. sık iğneme çift batıyorum. Şurada artırmayı yaptıktan sonra 3 tane ördüm. 3 sık iğne. Bir tane daha arttırıyorum. Burada 3 sık iğne daha örüp bir kez daha artıracağım. 3 sık iğne ördüm. Bir sonrakinde arttırdım. 1 2 3 kez daha arttırmış oldum. Şöyle tam ortaya geldiğimde, kesme yerime geldiğimde şöyle bir kontrol edeceğim. Şu ve şu. Evet. Şu ikisini yine birlikte örüp aldım. Ve hemen yine bir sonraki onu da keserek aldım. 2 tane kesintimi de yaptım. 2 tane ördüm. 3. sık iğnemde arttırdım. 1 2 3 tek sık iğnemi ördüm. Bir sonraki sık iğnemde çift batıyorum ve arttırıyorum. 1 2 ve 3 tane sık iğnemi örüp son sık artırışımı, buradaki 3. artırmamı da yaptırıyor. Baktığımız zaman 1 2 3 evet. Hem eksiltmelerimizi hem artırmamızı aynı sırada yapmış olduk. Şu işaretleyicimizin olduğu yere kadar sık iğnelerimizi örelim. Hatta yani tam şu arka ortaya kadar, şu keseceğimiz yere kadar hepsini örebilirsiniz. Burada bir artık değişiklik olmayacak. Tekrar bir artırma yapmayacağız. Şuradaki tekrar bir sonraki kesinti yerine kadar tüm sık iğnelerimizi örelim. Şimdi tekrar arkanın şöyle ortadaki kesim yerine kadar geldim. Şu 2 taneyi keseceğim. Bakın tam orta artık çok belli şurası. Bu bacak tarafından olan sık iğnelerimi kestim. İkisini bir örerek ve bir sonraki iğnemi de birlikte ördüm. Kestim. Ve buradan tüm sık iğnelerimi örerek devam ediyorum. İşaretleyicimin olduğu yere kadar öreceğim.
Yine sıra başıma geldim. Şu anda 72 tane sık iğnem var. Şu kesme noktamıza kadar sık iğnelerimizi örelim. İşaretleyicimden sonra 18 tane sık iğne ördüm. Tam ortaya geldim. Kesintimi yapıyorum. 2 sık iğnemi birlikte alarak kestim ve hemen bir sonraki 2 sık iğneyi de birlikte aldım. Diğer kesintimi de yaptım. Tüm sık iğnelerimi örerek yine sıra başına gelebilirsiniz arkadaşlar. Kadar ördüm. Şu anda 70 tane sık iğnem var. Ortaya gelene kadar sık iğnelerimi öreceğim. ...17 tane sık iğne yaptım. İlk kesintimi yaptım. İkisini birlikte aldım. Evet ve tüm sık iğnelerimi sıra başına kadar öreceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıra başına geldim. 2 sıra örelim. Şuradan itibaren 2 sıra 68 sık iğnemizi öreceğiz ve sıra başına geleceğiz. Evet. Arkadaşlar 2 sıra 68 sık iğnemizi ördük. 10. sıramızı şimdi öreceğiz. 7 tane sık iğne yapacağım arkadaşlar. Önce 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bir tane kesiyorum. İkisini birlikte şöyle örerek bir iki tane sık iğne yaptım. 2 sık iğnemden sonraki sık iğnelerimi de birlikte alarak bir tane daha burada kestim. Şuradaki kesintiden sonra 8 tane sık iğne yaptım. Bir tane kesiyorum. İki tane sık iğne yapıp tekrar keseceğim. Diğerini de kestim. İşaretleyicinizin olduğu yere kadar tüm sık iğneleri örerek sıramızı tamamlayalım. Tamamladık. Şurada da 2 tane kestik. Şu anda 64 tane sık iğnemiz var. Bir sıra örelim arkadaşlar. Beş tane sık iğne örüyorum. İşaretleyicimden sonra 2 3 4 ve 5. Bir tane keseceğim. 8 tane sık iğne öreceğim. On yedi ve 18. 18 tane sık iğne ördüm. Burada bir tane daha keseceğim. 10 tane sık iğne örüp bir tane daha keseceğim.
eksiltiyorum. 18 tane yine sık iğne örüp bir tane daha keseceğim. Ve 18. Son sık iğnelerimi de kestim. Sıra başına kadar örelim. Evet, sıra başına geldim arkadaşlar. Şu anda 60 tane sık iğnemiz var. Beyaza geçiş yapacağım. Şu son sık iğnemi beyazla öreceğim. Bu sırayı bülo yapacağız arkadaşlar. İşaretleyicimizin olduğu yere kadar, yani beyazı başladığımız yere kadar örelim. Şöyle şu şekilde dolanıp şuraya kadar gelelim arkadaşlar. Şuradaki son sık iğnemde yine beyazla ilmeğimi örmüyorum, sık iğnemin ilmeğini. Son ilmeklerimi aldım. Şuradan örmeye devam ediyorum arkadaşlar. Sıra başından 6 tane sık iğne yapıp bir tane azaltacağım. 3 4 5 ve 6 tane sık iğne yaptım. Şöyle 2 tane sık iğnemi birlikte örerek aldım. Bir tane eksilttim. Şimdi 7 tane sık iğne yapıp tam şu ortada bir tane keseceğim arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 Evet, 7.'yi ördüm. Buradan bir tane daha tam ortaya gelen yer burası. Buradan 7 tane öreceğim. Bir tane daha eksilteceğim. Ve 7 tane ördüm. Bir tane kesiyorum. Aldım ve kestim. 10 tane öreceğim. Bir tane daha keseceğim arkadaşlar. 1 ve şu 10. Şuradaki 2 tane sık iğnemi tane öreceğim, sık iğne. Bir tane daha keseceğim. Şu 16.'yı ördüm. Son kesintimi yapıyorum. Kalan 4 tane sık iğnem var. Bunları da öreceğim. Taytımızı bitirdik arkadaşlar. Beyazla üst kısmına devam edeceğim. Şu kısımları doldururken diz kapaklarının olduğu yerler boş kalmasın. Bacaklarımızı doldurduk. Son sık iğnemi beyazla alacağım arkadaşlar. Şimdi bu ilk sıramızı blo yapacağız arkadaşlar. Şöyle arkadan alarak, biliyorsunuz artık, şuradan beyaza geçtiğimiz ilk sıramızı şöyle blo yaparak 55 tane sık iğnemiz var. Bu arada 55'e düşürdük sık iğnemizi. 5 tane daha kestik. 55 sık iğnemizi şu şekilde blo yaparak sıra başına kadar geliyoruz. Evet arkadaşlar, bir sıra taytımın bittiği noktada blo yaparak örerek geldim beyazımla. Bluzumuza başladık ama şu bluzun ilk sırasındaki beyazı da blo olarak öreceğiz. Şu anda 55 sık iğnemiz var. Bir değişiklik yapmadık. Ondan sonra düz öreceğiz. Şu ilk sırasını yine şöyle bakın, blo yaparak örelim ve sıra başına gelelim arkadaşlar.
Şuradan itibaren beyazımı normal sık iğne olarak öreceğim. Şöyle bakın. Bundan sonra beyazımızı 55 tane sık iğnemizi 10 sıra örelim. Tekrar görüşelim arkadaşlar. Şu bel kısmına kadar sımsıkı şu bacakları bakın taş gibi yaptım, doldurdum. Şu doldururken artırdığımız ve eksilttiğimiz yerlerin formuna dikkat ederek doldurun. Bel kısmına kadar en azından sımsıkı doldurmuş olun. 6 tane sık iğne yapalım arkadaşlar sıra başından itibaren. Altı tane sık iğne yaptım arkadaşlar. Burada bir tane artırıyorum. 15 tane sık iğne yapıp bir tane daha artıracağım. Şimdi 9 tane sık iğne yapıp bir tane daha artıracağım. Burada bir tane artırıyorum 9 sık iğneden sonra. Artırmamı yaptım. 15 tane sık iğne yapıp bir tane daha artıracağız. ...15 tane sık iğne yaptım. Şurada bir kez daha artırıyorum. Kalan sık iğnelerimizi de örelim. Şöyle 4 tane artırmış olduğumuz 59 sık iğneye çıktı. 3 sıra örüp sıra başına gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3 sıra ördüm şuradaki artırmalarımdan sonra. Kolları bağlamadan önce şurada bırakmış olduğum beyaz için, beyazın ucunda bırakmış olduğum bluların süsünü yapacağım. Arkadan başlıyorum. Blonun olduğu yere üstten aşağıya doğru girdim. Şuradan beyaz ipimi aynı yere noktaya tekrar bir kez daha giriyorum. Bir sıra sık iğne yapalım arkadaşlar. Şöyle kaydırdım ve birleştirdim arkadaşlar. Bir tane zincir çektim. Aynı yere girdim. Şunu şöyle birleştireyim. Bakın şöyle bir sıra sık iğne yapmış olduk şuraya. Arzu ederseniz bu şekilde bırakabilirsiniz. Yani sade olsun isterseniz. Böyle bu sık iğneyi yaptığınız yeterli olur. Böyle bırakabilirsiniz. Arzu ederseniz ben şöyle zincir çekerek biraz süs, kenar süsü yapmak istiyorum. Burada bir tane sık iğne yapmıştım. 2 tane zincir çekip tekrar aynı sık iğneyi yaptığım yere girdim. Bir sonraki sık iğnenin olduğu yere bir tane sık iğne yaptım. Bir sonraki sık iğnenin olduğu yere geçiyorum. Tekrar bir tane sık iğne yaptım. 2 tane zincir çekip aynı sık iğnenin olduğu yere girdim. Şöyle tekrar bir sonraki sık iğnenin olduğu yere tek sık iğne yapacağım. Tek sık iğne yaptım. Atlıyorum diğer sık iğnenin olduğu yere. Bir tane sık iğne yapıyorum. 2 zincir. Aynı yere giriyorum. Ve zincirimi oraya sabitliyorum. Bir tane tek sık iğne yapıp bir tane zincirli yapıyoruz. Bakın tek sık iğnemi yaptım. Bir sonrakine tekrar geçtim. Sık iğnemi yaptıktan sonra 2 tane zincir çekip aynı yere girdim ve oraya zincirimi sabitleyip sık iğne ile bu şekilde tekrar ederek sıra başına kadar böyle kenar süsü yapacağım. Kaydırarak birleştirip bitiriyorum. Şu işaretleyicimizi koyduğumuz yeri de ördüğüm zaman
Tam denk geliyor koyacağım yere. Kol ve vücuttaki sık iğneyi birlikte örerek şöyle birleştirdim. Buradaki ikinci sık iğne, şu iğneyi alalım. Vücuttaki sıradaki sık iğneyi de birlikte öreceğim. Böyle 3 tane sık iğneyi birlikte öreceğiz. Üç tane sık iğneyi birlikte ördüm. Şimdi şu yan tarafa gelene kadar öreceğim sık iğnelerimi. Yana geldim. 26, 27 tane sık iğne örmüş oldum arkadaşlar. Aynı diğer koldaki gibi şöyle baş parmak hafif vücuda değsin. İkinci sık iğnelerimi örüyorum. Ve üçüncü. Vücut ve koldaki 3 tane sık iğneyi birlikte örerek birleştirdim arkadaşlar. Çok aşırı derecede doldurmayın kolları. Böyle hafif boş olmayacak kadar doldurmanız yeterli. Şöyle bakın şu şekilde bırakacağım. Şuraya kadar sık iğnelerimi öreceğim arkadaşlar. Sonra şuradan kola geçeceğiz. Oradan size göstereceğim. ...26 tane sık iğne ördüm arkadaşlar. Şuradaki sık iğnem, yani kola birleştirme yaptığım sık iğnem 27. Onu örmeden kola geçiyorum. Koldaki birleştirme yapmış olduğum bakın sık iğnenin yanı. Şuradan koldan devam edeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane de koldan ördüm. 1 2 3 4 26. Evet, sırtta 27 tane sık iğne varmış. Kola geçiyorum ve 15 tane sık iğne olması lazım örülecek. Onları öreceğim. 1 2 14 ve 15. 15 sık iğnemi ördüm. 83 tane sık iğnemiz var. Bir eksik bir fazla çok önemli değil. Spiral bir şekilde keseceğimiz için eksik bir fazla çıkması çok önemli olmayacak. Abes bir fark olmadığı sürece. Evet, şöyle 2 sıra tüm sık iğnelerimizi örelim arkadaşlar. 2 sıra örüp şu sıra başına gelelim. Evet arkadaşlar, şöyle 2 sıra dolandım. Şimdi sistematik bir şekilde keseceğim. İlk önce bir tane keseceğim. Şöyle hemen şuradan başlıyorum. İlk kesintimi hemen sıra başında yaptım. Altı sık iğnede bir keseceğiz. Şöyle 1 2 3 4 5 6 6 tane ördüm. Kesiyorum. Bir, iki,
3 4 5 ve 6. Bu şekilde 6 sık iğne yapıp 1 eksilterek 4 sıra yapalım arkadaşlar. Sistematik bir şekilde 6 sık iğne yapıp 1 eksilterek 4 sıra yapalım. 4 sıra sonra şu sıra başının, yani şu koltuğun alt kısmına şuraya geldiğimizde tekrar bir bakalım. Evet, şurada 6 şuraya denk gelince şurada bir tane daha kestim. Arkadaşlar 4 sıra 6 tane sık iğne yapıp bir tane eksilttik. 2 sıra 4 tane sık iğne yapıp bir tane eksilteceğiz. 4 sık iğne yapıp bir eksilterek şöyle 2 sıra dönüp gene şu başladığımız noktaya gelelim. Evet, 4 tane sık iğne yapıp bir eksilterek 2 sıra yaptım. En son kesintim şurada kaldı. Şimdi bunu kesinti yapmadan şu arka tarafa şu beyaz ipimle geleceğim arkadaşlar. Oradan ten rengine geçeceğim. Kesinti yapmadan şu arkanın ortasına geleceğim. Şöyle arkaya geldim. Bunu şu son sık iğnemi şöyle ten rengiyle aldım. Beyazı da şöyle ön tarafa alıyorum arkadaşlar. Şuradan bir sıra ten rengi ile bulo yaparak tüm sık iğnelerimizi örelim. Herhangi bir azaltma yapmadan yine gideceğim. Evet, ten rengi ile herhangi bir eksiltme yapmadan bir sıra ördüm. Şimdi boğaz kısmında 20 tane sık iğne bırakacağız. Şu anda kaç tane sık iğneniz var onu bir sayın. Sık iğne sayınız 20'ye düşene kadar 3 tane sık iğne yapıp bir tane eksilterek sık iğne sayınızı 20'ye düşüreceksiniz. Ondan sonra boğazı öreceğiz. Evet arkadaşlar, şurada 20'ye düşürdüm boğazımı. 20'ye düşürdükten sonra 5 sıra ördüm. Boyun için benim için yeterli. Burada bırakacağım. Şurada blue olarak bıraktığımız yere de bir sıra sık iğne ile yaptık arkadaşlar. Bakın şöyle bir sıra sık iğne ile yapın. Arkada beyaz bırakmıştık. Onu da tekrar arkada bitirirsiniz. Vücudumuz bu şekilde bitmiş oldu. Evet arkadaşlar, şöyle boyuna yerleştirmeden önce şu sökmüş olduğum iplerden şöyle bir tur dolamak istiyorum. Çünkü boyuna elyaf koymayacağım. Şöyle sık iğnenin tamam değil de ön noktaları birbirine şöyle iliştirerek, zaten 20-10'da sık iğnemiz var. Arada çift giriyorum bazı sık iğnelere. Şu şekilde bakın. Bu şekilde dikiyorum. Tabi siz nasıl kolayınıza gidiyorsa dikebilirsiniz arkadaşlar. Dikişini tamamlayalım, ondan sonra devam edelim. Evet bakın şöyle diktim arkadaşlar. Ve Duygu bebek bitti. Harika bir bebek oldu. Öncelikle ne yapıyoruz? Kendimizi alkışlıyoruz. Çok teşekkür ederim benimle birlikte olduğunuz için. Şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın.